Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçim kampanyasına devam etmeme kararı alması durumunda yerine geçecek en güçlü aday konumunda. Biden kampanyasından, Beyaz Saray'dan ve Demokratik Ulusal Komite'den konuyla ilgili bilgisi olan 7 üst düzey kaynağa göre Harris, Biden'ın yerine geçmeye en güçlü alternatif olarak görülüyor. Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı geçen hafta gerçekleştirdiği ilk tartışmadaki başarısız ve zaman zaman anlaşılmaz performansı, Demokrat Parti içinde ikinci dönem için yeterince uygun olmayabileceği endişesi yarattı ve üst düzey yardımcıların istifası çağrılarına neden oldu. Bazı etkili demokratlar, Harris dışında Kaliforniya valisi Gavin Newsom, Michigan valisi Gretchen Whitmer ve Pensilvanya valisi Josh Shapiro gibi popüler kabine üyeleri ve demokrat valileri de alternatif olarak öne sürdü. Ancak Harris'i devre dışı bırakma çabalarının boş bir hayal olduğu ve neredeyse imkansız olacağı belirtiliyor. Parti adayı olarak belirlenmesi durumunda Harris'in Biden kampanyası tarafından toplanan parayı ve kampanya altyapısını devralacağı belirtiliyor. Ayrıca Harris'in tüm alternatifler arasında en yüksek tanınırlığa ve aday olarak ciddi şekilde değerlendirilebilecek demokratlar arasında en yüksek anket sonuçlarına sahip olduğu ifade ediliyor. Reuters tarafından Salı günü yayınlanan bir ankette Harris'in Trump'a karşı %42'ye %43 ile yalnızca 1 puan geride olduğu ve bu farkın anketin %3,5 puanlık hata payı içinde olduğu görüldü. Bu sonuç istatistiksel olarak Biden'ın performansıyla eşdeğer. Ayrıca Harris'in ulusal bir görev için halihazırda değerlendirilmiş olması ve Cumhuriyetçilerden yoğun bir inceleme sürecini atlatmış olması avantaj olarak görülüyor. Biden'ın 2020 zaferinde kilit rol oynayan Kongre üyesi Jim Clyburn, Biden'ın geri çekilmesi durumunda Harris'i Demokrat aday olarak destekleyeceğini MSNBC'ye söyledi. Kaliforniya'dan 2008 ve 2016 yıllarında Hillary Clinton'ın kampanyasında çalışmış olan Demokrat stratejist Michael Trujillo, başkan yardımcısına karşı adaylığı kazanmak neredeyse imkansız dedi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Salı günü Biden'ın tartışmada sadece kötü bir gece geçirdiğini ve Amerikan halkına yeniden seçilme nedenini anlatmaya devam edeceğini söyledi. Ofisinden yapılan açıklamada Başkan Yardımcısı Harris, Başkan Joe Biden'la birlikte ikinci dönem hizmet etmeyi sabırsızlıkla bekliyor denildi. Biden kampanyası eyalet ön seçimlerinden sonra 3894 delege topladı ve sadece birkaç düzine kararsız delege kaldı. Bu delegelerin Ağustos ayındaki Demokratların aday belirleme kongresi öncesinde sanal bir toplantıda Biden'ı resmi olarak aday göstermeleri bekleniyor. Demokratik Ulusal Komitenin eski geçici başkanı Donna Brazil, Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda hemen devreye girebilecek kişinin Harris olduğunu söyledi. Brazil, son kontrol ettiğimde süreç bir Biden-Harris biletiydi. O biletteki 2 numara dedi ve Biden'ın Demokrat Parti'nin adayı olmaya devam ettiğini ve hiçbir yere gitmediğini ekledi. Biden'ı başka bir adayla değiştirme çabasının herhangi bir zafer için kilit olan siyah ve kadın seçmenlerden tepki çekeceği belirtiliyor. Yine de tartışmadan sonra Harris, bazı etkili demokratların Trump'ı yenebileceğine dair pek inançları olmadığı için birçok spekülasyonda göz ardı edildi. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar hiç kadın bir başkan seçmedi ve Harris, tanımı gereği destekleyici bir rol olan başkan yardımcılığı görevinde kendini göstermekte zorlandı. Yakın bir zaman öncesine kadar Beyaz Saray ve Biden kampanyası içinde Harris'in kampanya için bir yük olduğu endişeleri vardı. O zamandan beri Harris, kürtaj hakları konusunda kendini bulmayı başardı. Ancak anket sonuçları önemli ölçüde iyileşmedi.
Harris'in onay oranları %40'ın altında seyrediyor. Ancak Biden kampanyası tarafından vurgulanan son anketlere göre Trump'ı yenme şansı Biden'la benzer durumda. Başkan yardımcısı Cumhuriyetçiler ve muhafazakar medya tarafından cinsiyetçi ve ırkçı olarak değerlendirilen saldırılara maruz kalmaya devam ediyor. Son zamanlarda Biden'ın çekilmesi için baskı yapan 3 Demokrat bağışçı da bu hafta Harris'i devre dışı bırakmanın imkansız olacağını söylediler. Bu bağışçılar geçen hafta sonuna kadar olası alternatifler olarak Whitmer ve Newsom'un isimlerini öne sürüyordu. Demokrat Parti içinde şu anda liderlik hakkında gerçek bir tartışma olduğu belirtiliyor. Ancak bu konuda heyecanlı olmasam da Kamala'yı görmezden gelmek imkansız olacak diyen bir bağışçı var. Yine de Biden'ın Kuzey Carolina'da yaptığı planlı konuşmada daha güçlü bir performans sergilemesiyle geri çekilme çağrılarının artmasına rağmen yerini koruyor. Eski Başkan Barack Obama'nın kampanya müdür yardımcısı olan firması Ağustos ayında yapılacak Demokratik Ulusal Kongre'yi organize etmek için sözleşmeli Stephanie Cutter, Başkan Biden aday ve aday olarak kalacak dedi. Parti içi bir kavga arayanlar için dikkatli olun. Çünkü bu Trump'ın zaferini garantiler dendi.